Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün yine harika bir örgü projesiyle karşınızdayım. Ben buna bayıldım. Gerçekten çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bir tulum değil mi? Sadece 2 parçadan oluşuyor ve sadece haroşa örgü örüyoruz. Yine tam bizlik. Kolay örgü sevenlere göre kolay olacak, çabuk bitecek ama çok şık olacak. İşte tam öyle bir proje. Minicik bebeklerimize uygun harika bir örgü tulum yapıyoruz. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Şirin mi şirin tavşanlı tulumumuz 6 aydan 1 yaşa kadar uygun ölçülerde yapıldı. Gördüğünüz gibi 2 parçadan oluşuyor. Peki bu tulumu hangi iple ördüm? Nako Star bebeğiyle ördüm. Gerçekten tam bebişlerimizin cildine uygun, çok güzel, pürüzsüz, anti-peeling bir yün. Artık bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani alerji yapmaz, top olup bebişimizin burnuna kaçmaz bu ip parçaları. O yüzden çok güvenilir. %100 premium anti-peely akrilik, yani aynı zamanda da çok dayanıklı bir ip. Bu renkten yapmak isterseniz renk kodu 12386. Hangi şişi kullanıyormuşuz? 3,5-4 numara şiş deniyor. Ben 4 numara şiş kullanıyorum. 20 tane ilmek attım A kısmı için ve bir sırada ters örgü ördüm. Şimdi A kısmını oluşturabilmek için sağdan ve soldan arttırmalar yapacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Şöyle ilk ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örgü örerken önden alıyoruz biliyorsunuz. İlmeği arkadan alıyorum. Bakın arkadan geçiriyorum şişime. Bir tane örüyorum. Şişimden ipimi çıkartmıyorum. Bu sefer önden bir kez daha örüyorum ve böylece sağ tarafta bir tane ilmek arttırmış oluyorum. Solda 2 tane ilmek kalana kadar aradakileri şöyle ters örgü olarak örüyorum. Sonda 2 ilmek kalana kadar. Bakın 2 ilmek kaldı. Yine aynı şekilde önden değil arkadan ilmeği şişimi sokuyorum. Şöyle ve örüyorum. İpi çıkartmıyorum. Şişi bu sefer de önden sokuyorum ve bir ilmek daha örüyorum. Böylece bir ilmekten 2 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Solda da bir arttırma yapmış oldum. Hem sağda hem solda birer ilmek arttırdık. Bunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Diğer yüzde hiçbir arttırma yapmıyoruz. Hepsini ters örgü olarak örüyorum. Hepsini ters örgü olarak ördüm. Yine ön yüze döndüm. Bakın ipim sol tarafta. Şimdi sağda ve solda yine arttırma yapacağım. İlk ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İkinci ilmekten arka tarafından şöyle şişimi sokup bir ilmek çıkartıp örüyorum. Ve önden de bir ilmek örüyorum. Sağdan bir ilmek arttırmış oldum. Sonda 2 ilmek kalana kadar ortadakilerin hepsini ters örgü olarak örüyorum. Sonda 2 tane ilmek kaldı. Şimdi onu da arkadan şişimi sokuyorum. Bir ilmek çıkartıp örüyorum. Ön tarafa tekrar şişimi sokuyorum ve bir ilmek daha ördüm. Sağdan ve soldan arttırmalarımı yaptım. Sadece ön yüzde. Diğer yüzde hiçbir arttırma yapmadan hepsini ters örgü olarak örüyorum. 50 ilmeğe çıkana kadar bunu böyle sürdürüyorum. İşte 50 ilmeğe ulaştım. Sağdan ve soldan arttırmalarımı yaparak ön yüzde 50 ilmek oldu. Şimdi hiç arttırma yapmadan 20 sıra haroşa öreceğim. ...20 sıra olana kadar hiçbir arttırma yapmadan şöyle gövde kısmını ördük. Şimdi kol kısmını oluşturacağız. Bu yüzden de sadece ön yüzde arttırmada olduğu gibi ön yüzde sağdan ve soldan eksiltmeler yapacağız. Birinci ilmeği ters örgü olarak örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örüp eksiltme yapıyorum. Bakın ördüm ve bir ilmek eksiltmiş oldum. Sonda 3 ilmek kalana kadar ortadaki ilmeklerin hepsini normal ters örgü örüyorum. Sonda 3 ilmek kaldı. Şimdi 2 tane ilmeği yine birlikte örüyorum. Böylece sol tarafta da bir tane ilmek eksilttim. Son ilmeği de örüyorum.
Sadece ön yüzde sağdan ve soldan eksiltmelerimi yaptım. Bu yüzde hiçbir eksiltme yapmadan hepsini ters örgü olarak örüyorum. Ve bunu 30 ilmek kalana kadar aynı şekilde örüyorum. İşte 30 ilmek kaldı. Sağdan ve soldan ön yüzde eksiltmelerimi yaptım. Kol kısmı oluştu. Artık bitirebilirim. Bitirmeyi de nasıl yapıyoruz? 2 tane ilmeği birlikte örüyoruz ve tekrar ilmeği şişime alıyorum. 2-2 örerek hepsini bitiriyorum. Böylece tulumumuzun ön tarafı, ön parçası hazır oldu. Şimdi diğer taraf için 20 ilmek attım, 3 sırada ördüm. Şimdi bu bir A kısmına kapak olacak, ilikli olan kısım olacak. O yüzden 2 tane ilik açacağım. Şöyle 5 tane ilmek örüyorum sağ taraftan. Çok kolay bir şekilde atacağız. Zaten küçük bir ilik olacak, düğmeler küçük olduğu için. Bir kere şöyle şişime ipimi doluyorum. 6. ve 7. ilmekleri birlikte örüyorum. Bakın, bir tane iliğimizi yapmış olduk. Şimdi sonda yine 7 tane ilmek kalana kadar ortadakilerin hepsini örüyorum. 7. ilmeğe geldiğimde, bakın burada 7 ilmek var. Yine şişime ipimi doluyorum. 6. ve 7. ilmeği birlikte örüyorum. Sol tarafta da bir tane ilik açmış oluyorum. Sondaki ilmekleri de örüyorum. Diğer tarafta da hepsini ters örgü olarak öreceğim. Şimdi ilikler iyice ortaya çıkacak. Bakın dolamış olduğum ipi şöyle örüyorum. Ve delik ortaya çıktı. İşte iliğimiz ortaya çıktı. İşte ikinci iliğimiz de burada. Ağın olduğu kapağa 2 tane ilik açmış olduk. Şimdi ördüklerimle beraber 15 sıra olana kadar hiç artırma eksiltme yapmadan bu kapağı örmüş olacağım şöyle. İşte toplamda 15 sıra olana kadar ördük. Burası neresi? Arka parçanın kapak kısmı, A kısmın kapak kısmı şöyle arkaya gelecek. Ön tarafta iliklenerek A kısmını oluşturacak. Böylece bunu açıp güzelce bebişimizin altını değiştirebileceğiz. Şimdi ön yüzde yaptığımız gibi sadece ön tarafta sağdan ve soldan arttırmalar yapıyoruz. Toplam 50 ilmeği çıkartıyoruz. 20 sıra hiç arttırma yapmadan örüyoruz ve 30 ilmek kalana kadar yine eksiltiyoruz. Ön parçada yaptığımızın aynısını yapacağız şimdi. İşte tulumun arka parçası oluştu. 15 sıra bir kapak yaptık. Sonra öndeki gibi önden arttırmalar yaptık. 50 ilmeğe çıktık. 20 sıra ördük. Sonra koltuk altı için 30 ilmeğe kalana kadar eksilttik. Şimdi bu ön parçaya gelecek böyle arka parçanın üstüne. Bu da böyle katlanacak ve buradan da askılar gelecek. Şimdi arka parçaya askılarını da yapacağım. Şimdi 30 ilmeğim vardı. 6 tane ilmeği örüyorum sağ taraftan. Altı tane ilmeği ördüm. Şimdi sonda 6 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri eksiltiyorum, kapatıyorum. Şöyle 2 ilmeği beraber ördüm, şişime tekrar attım. 2-2 böyle sonda 6 ilmek kalana kadar bitiriyorum. Bakın bitirdim. Bu ilmekle beraber 6 ilmek kaldı. Orta kısmını kesmiş olduk. Şimdi onları da sona kadar örüyorum. İki tarafta da 6'şar ilmekten 2 tane askı yeri bırakmış oldum. Şöyle örüyorum yine 6 ilmeği.
Şişteki diğer 6 ilmeği ya bir çengelli iğneye alın ya da benim yapacağım gibi şöyle bir tığ alın. Örmesi daha kolay olacaktır çünkü onları daha sonra öreceğiz. Şöyle aldım. Şimdi bu 6 ilmeği 20 sıra olana kadar öreceğim. Bir askı oluşturacağım. ...20 sıra olana kadar ördüm, artık bitiriyorum. Birazcık uzun bırakıyorum yine dikiş için. Bir tane askımız hazır. Şimdi o ayırmış olduğum 6 tane ilmeği öreceğim. Şöyle şişimi alıyorum. Ve ipimi bağlayacağım. Yine bunu da 20 sıra olana kadar haroşa olarak öreceğim. Diğer askıyı da 20 sıra ördüm. 2 askı da hazır. Arka parça ve ön parça hazır. Aslında tulumumuz tamamen bitmiş durumda. Ama şimdi ben önüne bir de güzel süs yapayım istiyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben bir tane tavşancık yaptım. İstediğiniz figürü yapabilirsiniz. Hazır aplik de kullanabilirsiniz. Ama ben şimdi size tavşancığı biraz anlatayım. Tavşancığı yine Nako Star bebeğiyle ördüm. Gri rengiyle ördüm. Gerçekten çok canlı ve parlak bir gri. Renk kodu 2496. Aynı ipi ve rengi kullanmak isterseniz şöyle 2496. Şimdi nasıl ördüm? 4 tane ilmek attım. Sadece ön yüzde sağda ve solda arttırmalar yaparak 14 ilmeğe çıkarttım. Bir sıra haroşa ördükten sonra yine sadece ön yüzde eksiltmelerimi yaptım ve 4 tane ilmeğe gelene kadar sağdan ve soldan eksilttim. Sonra yine sadece ön yüzde sağdan ve soldan arttırmalar yaparak 12 ilmeğe çıkarttım. Ve yine ön yüzde sağdan ve soldan eksiltmeler yaparak 8 ilmeğe düşürdüm. Sonra da 4'er ilmek kulakları için ayırdım. Her bir kulak için 5 sıra haroşa ördükten sonra 3 ilmeği indirdim. Sonra diğer yüzde 2'ye, sonra da 1'e ve bitirdim. İşte tavşanı da yapmak bu kadar kolay eğer bu tavşanı yapmak isterseniz. Ve kuyruğu için de küçük bir pompon hazırladım. Ve tavşan apliğimiz hazır oldu. Şimdi ön parçasına dikeceğim. Yukarıdan 6. sıraya getirdim. Sağdan ve soldan da eşit boşluklar bırakarak tavşanı bir güzel şöyle tam ortaya dikiyorum. İşte tavşanı çok güzel bir şekilde diktikten sonra artık ipimi kesebilirim ve kuyruğunu dikebilirim. Dediğim gibi hiç bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hazır aplikler de kullanabilirsiniz. Ama bu çok büyük hoşluk katıyor bence. İstediğiniz figürü yapabilirsiniz. Şöyle tam kuyruk kısmına da pomponu yerleştirelim. Ve sıra geldi tulumu birleştirmeye. Birleştirmeden önce tavşanı diktim ki kolayca dikebileyim diye. Birleştirme yeri de çok az. Bakın sadece şöyle koltuk altları açıkta kalacak. Şurada gördüğünüz gibi. A kısmı da açıkta kalacak. Şuradan şöyle. Sadece hiç artırma eksiltme yapmadığımız bu 20 sıra haroşa olan kısmı dikiyoruz. Onu da gizli dikişle dikeceğim. Ön yüzden dikeceğim ben. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Tulumun iki yanını da diktim gördüğünüz gibi. Şimdi askılarını dikeceğim. İki yan bitti. Şöyle askıları da içeriye doğru dikiyorum. Zaten
İp de bırakmıştık dikiş için. Kolayca birleştiriyorum. Askıları da tamam, sıra geldi A kısmına. Oraya da şöyle güzel iliklerimizi açtığımız yerlere bu güzel tahta düğmelerimi dikeceğim. Şöyle yerini belirliyorum öncelikle. Şöyle iğnemi geçiriyorum ve düğmeleri dikiyorum. İşte bu açılır kapanır A kısmı sayesinde şöyle kolayca iliklerden bebişimizin altını güzelce değiştirebileceğiz. Tulumu rahat giydirip çıkartabileceğiz. Çok büyük kolaylık sağlayacak. 2 tane A kısmına diktim. Şöyle düğmeleyelim. Bakın çok güzel oldu. Çok şirin oldu. Düğmeler de çok yakıştı. 2 tane de askı kısımlarına koydum. Onları da böyle dekoratif olsun diye. İsterseniz ilik de açabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. İşte bu güzel tulumu yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.